Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok pratik ve çok lezzetli bir kahvaltılık çörek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listemize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle hamurumuzu hazırlayacağız. Hamur için 4 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alarak unumuzun orta kısmına bir çukur açıp ardından üzerine 1 su bardağı kadar ılık süt ilavesi yapalım. Eğer sütünüz yoksa su ile de hazırlayabilirsiniz. Lakin sütle bildiğiniz üzere bir tık daha lezzetli ve yumuşak olacaktır. Üzerine de 1 yemek kaşığı kadar instant maya ve 2 yemek kaşığı kadar 2 çay kaşığı kadar yani ortalama 1 tatlı kaşığı kadar da toz şeker ilavesi yapıp karıştırmaya başlayalım. Sadece bu aşamada mayalı kısmını karıştırıp birkaç dakika aktifleşmesini bekledikten sonra hamurla birlikte karıştırmaya devam edelim. Hamurumuz yeterince karıştıktan sonra kaşığı çıkartıp elimizle yoğurmaya devam edelim. Toplamda 4 su bardağı un için 1,5 su bardağı kadar süt kullandım. Hamuru toparladıktan sonra üzerine 1 kahve fincanı yani ortalama 3'te 1 çay bardağı kadar sıvı yağ ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesi yapıp yoğurmaya devam edelim. Mayamızın aktifleşmesini geciktirmemesi için tuzu sonradan ilave ettik. Sonuç olarak ele yapışmayan ve oldukça yumuşak bir hamur elde etmeliyiz. Şimdi hazır olan hamurumuzun üzerini kapatalım ve mayalanmasını bekleyelim. Ortam ısısına göre mayalanma süresi değişebilmektedir. Ortalama süre 1 saattir. Şimdi geçelim iç harcımızı hazırlamaya. İç harcımız için birazcık kaşar peyniri rendesi ve üzerine de lor peyniri ekleyerek kullandım. Dilediğiniz peynir çeşitlerini kullanabilirsiniz. Ve baharat olarak birazcık pul biber ve kekik ilavesi yaptım. Kahvaltılık tariflerde kekiği çok sevdiğim için özellikle kullanmak istedim. Eğer isterseniz maydanoz, kişniş veya dereotu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bir iç harcını hazırladıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Ve iç harcımız artık hazır oldu. Onu bir kenara alalım. 1 saatin sonunda hamurumuzun da artık mayası gelmiş. Gördüğünüz gibi pamuk gibi olmuş. Çok da güzel bir şekilde kabarmış. Şimdi öncelikle hamurumuzun mayasını indirelim. Yani havasını alalım. Bu işlemi yapmak çok önemli. Eğer bu şekilde havasını indirmeden hamurunuzla direkt bir işlem yaparsanız daha sonrasında hamurunuzdan mayanın kokusu ve tadı gelebilir. Hamuru yeterince toparladıktan sonra tezgahımıza alalım ve 2 eşit parçaya bölelim. Bu aşamada dilerseniz elinizle de yapabilirsiniz veya bir hamur kartından destek alabilirsiniz. Elde ettiğimiz hamur parçalarını beze haline getirelim. Hamurlarımız hazır olduğuna göre şimdi ilk yapmış olduğumuz bezeden başlayarak merdane yardımıyla açalım. Açarken un kullanabilirsiniz. Çok da fazla kullanmamaya da özen gösterin ki daha sonrasında hamurumuz sert olmasın. Hamuru bir mantık hamuru kalınlığından bir tık daha kalın olacak şekilde açtıktan sonra artık hazır olmuştur. Şimdi hamurun yarısına iç harcımızı güzelce yerleştirelim. Bu tarife özellikle peynir çok yakıştığı için peynir kullandım. Dilerseniz sucuk bile kullanabilirsiniz. Özellikle çocukların çok seveceği bir lezzet olur. Kahvaltılarda pizza tarzı tarifleri seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi diğer tarafını üzerine getirelim. Bir gözleme tarzında güzelce kapatalım.
Kenarlarını çok fazla bastırmadım ki kabarık ve yumuşak kalsın. Bu şekilde hazırladıktan sonra hamurumuzu yağlı fırın kağıdının üzerine alıyorum. Kolay olsun diye bu şekilde merdaneden destek aldım. Ve hamurlardan biri hazır olduğuna göre geçelim diğerini de aynı şekilde hazırlamaya. Bu aşamayı da hemen hızlıca gösteriyorum. Bu arada eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni nerelerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Ve tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz veya öneriniz olursa yorum kısmında belirtebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İkinci hamurumuzu da aynı şekilde hazırladım. Yine kapatıyorum. Dilerseniz yuvarlak bir şekilde verebilirsiniz. Lakin bu şekilde hem çok pratik hem de çok güzel görünüyor bence. Hazırladığım diğer hamuru da yağlı fırın kağıdının üzerine aldım. İşlemlerimiz bitinceye kadar yeterince dinlendiği için tekrardan bir mayalanma süresine gerek duymadım. Üzerine de bu şekilde bıçakla çizikler attım ki daha sonrasında servis ederken pratiklik olsun. Bu arada kanalımda birbirinden farklı ve güzel çeşit lezzetli tariflerim mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek tariflerime göz gezdirebilirsiniz. Son olarak üzerlerine yumurta sarısı sürdüm. Zorunlu değil, eğer sevmiyorsanız sürmeyebilirsiniz. Yumurta sarısının üzerine 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip daha sonrasında karıştırmayı unutmayın ki çok daha pratik bir şekilde sürülebilsin. Ardından üzerine birazcık fesleğen serpiştirdim. Fesleğen yerine maydanoz da kullanabilirsiniz. Kokusunu ve lezzetini çok sevdiğim için kullanmak istedim. Ve hazır olan çöreklerimizi fırın tepsisinin içerisine aldım. Ardından üzerlerine nerelerinden kestiysem o kısımlarına neydi ismini unuttum pardon, kaşar peyniri yerleştirdim. Ve hazır olan çöreklerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişmeye gönderelim. Ortalama pişme süresi 20 dakikadır. Hızlı bir şekilde kızaracağından kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Ve fırından çıkan çöreklerimiz artık servise hazırdır. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir tarif oldu. Şu an çok sıcak olduğu için sıcak servis edip sizlere hemen göstermek istedim. Birazcık elim yanarak gösterdim. İçerisi de şu an bıçakla aslında kesmemem gerekliydi. Yine de mecbur kaldığım için kestim. Çünkü ben de kahvaltıya hazırlamıştım. Çekim yapmak gerçekten diğer insanlara göre bizler için birazcık zor. Çünkü hem evimizde ailemiz için bir şeyler hazırlıyoruz hem de sizler için çekip paylaşıyoruz. O yüzden herkes sıcak yiyebilsin diye ben de hemen hızlıca çekmek istedim. İçerisi de dışı da gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Gerçekten çok lezzetli ve güzel bir tarif. Dilerseniz bu tarifte sarımsak da kullanabilirsiniz. Ben daha öncesinde çok sevdiğim bir sarımsaklı ekmek tarifim vardı. Ondan esinlenerek böyle bir çörek hazırladım. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğeni bırakabilir, yorum yazabilir, kaydedebilir ve paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Yepyeni videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.